Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda dileyen arkadaşlarım WhatsApp'taki ücretsiz şifa grubumuza açıklamalar kısmındaki linkten dahil olabilir. Günlük his yüklemeleri ve şifa çalışmalarını paylaştığım grubumuz. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde tılsıması ve Yunus'un ruhu, Yunus ruhu olarak geliyor. Şimdi güzel fırsatların hayatına girmeye başladığı bir sürecin içerisinde aslında aklınızdaki kişi yıldırımın ruhu olarak geliyor şu anın enerjisinde. En zor zamanlarda düşen yıldırım seni hüsrana uğratıyor, şaşırtıyor. Çakan şimşekler olumsuz bir durumun habercisi dedi. Hayatında biraz sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçmiş olabilir. Güzel bir fırsat sunuluyor aklınızdaki kişiye. Ancak burada öyle bir enerji var ki bu fırsatı değerlendirebilir ya da değerlendiremez. Bunun kararı ona kalmış. Yani görmek ya da görmemek gibi düşünebilirsiniz. Bazı zamanlarda bize fırsatlar güzel olaylarla gelir. Bazen de yorucu ya da negatif gibi gördüğümüz durumlarla gelir. Ama önemli olan her iki şekilde de sunulan her ne olursa olsun bize kendi içimizdeki o yaranın, şifalanması gereken yerin gösterilmesi olduğunu amacın unutmamak gerekiyor. Özgür irade, kavuşma, kurban ve mağdur. Evet. Şimdi sıkıntılı bir sürecin içerisinde ancak bu sıkıntılı durum aslında düşüncesel olarak kendisi oluşturuyor. Yani burada sürekli bir kurban rolüne girmiş ve aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Özgür iradeyi biraz böyle yok sayıyor diyebiliriz bir bakıma. Şimdi öyle bir enerjisi var ki Yunus ruhu bize der ki o da doğru bu da doğru. Yani bu hayatta bazen böyle güzel olduğunu düşündüğümüz olaylar ileriki süreçlerde kötü sonuçlar bizim bakış açımıza göre doğurabilir. Ya da iyi gibi gördüklerimiz kötü, kötü gibi gördüklerimizde de iyi sonuçlar getirebilir. Şimdi bu noktada aklınızdaki kişinin aslında bakış açısı biraz negatif yönde diyebiliriz. Özellikle kavuşmayla ilgili ikili ilişkilerde yaşanan sıkıntılı durumları aşmakla ilgili bazı kalıpları var. Bu kalıpları geride bırakamıyor. Yani bir noktada sistem ona diyor ki bak buradan çıkabilirsin. Kendi kararını vererek bu alana geçebilirsin. Ama sen buradasın. Sen kendini kurban olarak hissediyorsun. Elim kolum bağlı diyorsun. Harekete geçemem diyorsun. Bunun en büyük sebebi de korkular ve fareler. Şimdi bilinçaltı korkuları çok yüksek ve sürekli onu kemiriyor diyebiliriz bu düşünceler. Kurban gibi hissetmek kendi değerini, gücünün farkında olmamaktır. Bunun yanı sıra harekete geçmek adına kendine koyduğun engellerdir, bahanelerdir bir bakıma bilinçaltı olarak. Korkular var. Harekete geçmesini istemediği için bu korkuların, yani korkular harekete geçersen o güvenli alandan çıkarsın inancında olduğu için öyle diyelim. Harekete geçmemesi adına birçok bahane, birçok vesvese, negatif düşünce ona aktarıyor. Yani sürekli kendine bahaneler üreten ve başkalarını suçlayan enerjilerde kalmasına sebep oluyor. Anahtar ve sandık kartıyla aslında çözümün kendinde olduğunun farkına varması gereken bir süreçte ama genel olarak kendini kapatmış biri. Burada birazcık şey gibi, kalbini kapatmaktan bahseder sandık kartı. Genel olarak böyle çok yara aldığı için kendini korumaya alan bir enerjisi olabilir aklınızdaki kişinin. Ama bu şey gibi hani ilaç hastalığın kendi içinde, yani örneğin fiziki bir rahatsızlığınız varsa oradaki durumu incelediğinizde, baktığınızda hangi duygulardan kaynaklı olduğunun farkına varabiliyorsunuz. İşte bu alanda oradaki o duyguyu iyileştirmek adına
çözüm arayışına girdiğinizde de şifa size geliyor zaten. Yani evet, hastalığın içerisinde cevap da var. Neden bu bana geldi dediğinizde, bir baktığınızda o duruma, örneğin mide ile ilgili fiziki bir probleminiz var diyelim. Şimdi hastalık midedeki rahatsızlık. Mide ne? Hazmetmek. Demek ki hazmedemediğiniz duygular var. Şimdi buranın altına indikçe hangi duyguları hazmedemiyorsunuz? Hangi yaşanan olayları hazmedemiyorsunuz? Buraya bakıp orayı şifalandırdığınızda zaten çözümü bulmuş oluyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Sorunun içerisinde cevap var zaten. Ama bunu görmek çok da istemeyen bir enerjide olarak geliyor. Tutku, gece ve gündüz biraz böyle enerji. Sürekli bahaneler üreten insanlar olur ya, böyle bir enerji. Bunu olarak söylemiyorum, bilerek bunu yapıyor gibi değil, ama bilinçaltının korkularına teslim olmuş biri diyebiliriz. Denge gelmesi gerekiyor. Aradaki o negatif durumların ortadan kalkmasını ciddi şekilde istiyor. Kavuşma isteği içerisinde, tutkuları yüksek. Artık o karanlık durumun içerisinden çıkıp o aydınlığa geçmek isteği içerisinde olan bir aklınızdaki kişi var. Ama burada şunu diyemiyor, yani o da doğru, bu da doğru diyemiyor. Gelen fırsatları çok da göremeyen bir enerji içerisinde. Mutluluğa giden güzel fırsatlardır tılsımız ve sistemin sunduğu fırsatlardır. Burada birazcık bu düşüncelerle sana iyileşme fırsatı veriyorum gibi bir enerji var diyebiliriz. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. Bugün hayatında neler yaşayabilir? İş hayatında, aile hayatında ve sizinle olan ilişkisinde. Dualiteden oluşan bir sistemdeyiz. O yüzden aslında evet, kalıplaşmış bazı şeylerimiz var ama doğru, yanlış, iyi, kötü gibi kavramları çok kullanmamakta fayda var diyebilirim. Biraz da Yunus ruhu bize bunu anlatıyor. Şimdi değnek yedilisi, para prensi, adalet. Şimdi iş hayatıyla ilgili baktığımızda, iş hayatında üçüncü kişilerin çıkardığı problemlerle mücadele ettiği bir sürecin içerisinde olabilir aklınızdaki kişi. Rakipleri olabilir ve bu rakiplerle ciddi bir mücadele içerisinde olabilir. Bu iş arkadaşları olabilir. İş yerindeki arkadaşların da böyle bir durum içerisinde kalıyor olabilir. Ya da işte sektöründe böyle bir durum varsa, rekabet durumu varsa böyle bir durum olabilir. Ama genel olarak üçüncü kişilerin çıkardığı sorunlarla mücadele etmek zorunda olduğu bir sürecin içerisinde iş hayatında. O kartı bize negatif durumlardan bahseder, negatif kişilerden bahseder. Şimdi bu noktada aklınızdaki kişinin mücadele ettiği bu kişiler çok da böyle masum enerjilerde olan, hani bazen tatlı bir rekabet denir ya, böyle bir tatlı bir rekabetin olmadığı, daha çok böyle kötü bir rekabetin olduğu, kazanabilmek adına her şeyin yapılması gerektiğine dair bir inancın olduğunu söyleyebiliriz. Burada biraz aklınızdaki kişi de bu yöne doğru sevk ediliyor. Yani düşünceleri artık onu yani kazanmak için ben de her şeyi yapmalıyım mı doğru yönlendiriyor. Ama geçit kartında üstte bomba, altta gül vardır. Oradan geçerken istediğinizi alıp geçebilirsiniz. Bu noktada o kararı verecek. Ama şu an enerjisine birazcık böyle negatif bir duruma doğru kaydığını söyleyebiliriz. Çok negatif düşünce içerisinde diyebilirim aklınızdaki kişi için. Yani bu ne? Çok fazla böyle kötü senaryoları üreten bir enerjisi olabilir ve sürekli bu yüzden hayatına böyle negatif durumlar çekiyor olabilir. Biraz böyle bir enerjisi var. İş hayatında da bu durumlar onu birazcık zorluyor olarak geldi. Şimdi sizin arasındaki ilişkide neler olabilir dediğimizde, para prensi, yükselme ve felaket kartı. Şimdi tılsım prensi çözülemeyenlerin çözülmesinden, karanlığın aydınlanmasından bahseder. Şimdi bu noktada sizin artık aradaki sorunların ortadan kalkmasını isteyen bir aklınızdaki kişi var. Bu alanı çözmek istiyor aslında. Enerji olarak da size yükseldiği bir sürecin içerisinde olabilir. Genel olarak ama hep bir kötü senaryo içerisinde olan bir aklınızdaki kişi var. Burayı çok net söyleyebilirim.
Ya bu işin çok böyle etrafında negatif insanlarla büyümüş olabilir, yani öyle diyelim. Felaket ne? Evet, tılsım yedilisi. Şimdi bu noktada tılsım yedilisine baktığımızda ya ektiğini biçememek vardır tılsım yedilisinde. Çok yavaş ilerlemek vardır. Olgunlaşma süreçlerinden bahseder bize. Şimdi sizinle ilgili harekete geçemiyor olabilir. Daha çok da böyle yaptığı şeylerin karşılığını alamadığını düşünen bir enerji içerisinde olabilir. Burada artık bir şeyleri çözmek istiyor aslında aklınızdaki kişi. Belki burada harekete geçemediyse, çok ağır kaldıysa buradaki enerjiyi toparlayarak daha hızlı bir enerjiye geçmek istiyor olabilir. Yavaş yavaş böyle hareket enerjisini de arttırma tarafında olabilir. Özellikle şunu söylüyorsanız, eğer hiç harekete geçemedi, hiçbir şey yapmadı ilişkide diyorsanız, burada artık o enerjiyi yükseltme isteğinde diyebiliriz. Aileyle ilgili neler olabilir? Adalet kartı geldi. Değnek prensi, günah, çağrı ve hata. Şimdi değnek prensi bakış açısını değiştirmekten bahseder. Yeni anlaşmalardan, yeni beraberliklerden bahseder. Günah, çağrı ve hata kartıyla aile içerisinde ciddi şekilde negatif durumların içerisinde kalmış olabilir. Burada birazcık şey gibi, bir hata yapmış olabilir aileye karşı. Burada şey gibi, yani nasıl söyleyeyim, biraz şey kaldım, çok şey dedim değil mi? Öyle bir şey ki sistem ona hep böyle bir şey sunuyor. İyi mi seçeceksin, kötüyü mü? Seç. İyi ya da kötü. Hangisini istiyorsun? Burada bir, yani bunu yönlendiriyor. Burada bu zamana kadar kurban olarak kendini hissettiyse ve sorumluluğu hep başkalarına attıysa, hiç sorumluluk almadan ilerlemek istediyse, artık sorumluluk alabilmesi adına her taraftan zorluyor olabilir. Aileyle ilgili bazı konularda adaletli davranılmamış olabilir. Miras konuları olabilir, parasal konular olabilir, işte dedikodu vesaire gibi şeyler olabilir. Hatta burada bazıları için çok böyle özel olacak burası. Herkes için geçerli değil ama aile içi bazı böyle olmaması gereken ilişkilerin içerisinde kalınmış olunabilir. Öyle diyeyim. İşte aile, akrabalar olarak bu alanı düşünün. Burada artık o günah girmek ya da girmemek, o hatayı yapmak ya da yapmamakla ilgili net kararlar alacağı bir sürecin içerisinde kalacak olabilir. Ya da böyle bir durum varsa aile içerisinde, aklınızdaki kişi işte çok yargıladıysa, kötü bir yaklaşımda bulunduysa, artık burada daha adil olmaya çalıştığı, daha anlayışlı olmaya çalıştığı ve farklı bir bakış açısıyla değerlendirmesi gerektiği, o karanlıkta kalan tarafı görmesi gerektiği ile ilgili bir sürecin içerisinde olacak diyebiliriz. Aileyle ilgili daha adaletli davranmaya çalışacak. Ama burada birazcık ailesinin içinde, akrabalarının içerisinde olmaması gereken bir enerji var diyebilirim. Bu bazıları için örnek olarak veriyorum. Anne babasının ilişkisinde, anne ya da baba işte örneğin babası annesini aldatmıştır. Babaya karşı bir öfke, nefret, kızgınlık vesaire durumları vardır. Bu tarz durumlarla ilgili artık farklı bir bakış açısına geçme isteği içerisinde olacak da olabilir. Onun enerjileri bu şekilde. Sizin enerjilerinize bakalım. İmparatoriçe kartı geldi. Çok güzel. İmparatoriçe artık bolluk berekettir, harekete geçmektir, güzel enerjilerdir, yaratım enerjisinden bahseder bize. Koyu balığı da her zaman yeterlidir der. Bolluk enerjisinden bahseder. Çok güzel geldi. Genel olarak hayatınızda bolluk bereket enerjisine doğru geçiş yapıyor olabilirsiniz. Birçoğunuz bu alana geçmiş olabilir. Çok güzel bir enerji hakim o alanda. Ağacın ruhu olarak geliyorsunuz. Kökleri sağlam bir temel oluşturuluyor. İlişkiler, hayat, sağlık ve huzur uyandıran bağlar sıkılaşıyor dedi. Genel olarak böyle aileye, köklere bağlılığın arttığı, daha böyle besleyici enerjilere geçtiğiniz bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Aile tarafından da beslenen bir sürecin içerisine girmiş olabilirsiniz. Daha fazla destek almak olabilir aileden, daha böyle anlayışlı davranılması olabilir.
Güzel bir enerji var. Artık özellikle bu zamana kadar kıtlık bilincindeyseniz yavaş yavaş o inançtan çıktığınız bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Güzel bir enerji. Sevdim burayı açıkçası. Kökler ve imparatorçe güzel bir enerji yarattı. Burada şeye takıldım sadece. Bazılarınız videoyu izleyen, burası da özel olacak. Herkes için geçerli değil burası ama anne olan arkadaşlarım için özellikle şöyle söyleyebilirim. Burada artık e, daha da çok bu zamana kadar bazı rolleri geride bıraktıysanız eğer daha çok gücünüzün farkına vardığınız ve o rolleri tamamlamaya başladığınız bir sürece doğru girecek olabilirsiniz. Hayatınızdaki zorluklardan dolayı tam olarak o ana kraliçe diyelim, o role giremediyseniz eğer, hatta bazılarınız için çocuğunuza tam olarak annelik enerjisini aktaramadıysanız eğer, bu da kendimizin büyüyememesinden kaynaklı olabilir. Kendi içimizdeki çocukla o savaşımızın devam etmesinden kaynaklı olabilir. Özellikle bu tarz durumların içerisinde olan anneler için de bu alanın değişip dönüşmeye başladığını söyleyebiliriz. Daha çok o köklerin sağlamlaşmaya başladığı bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Bu da aslında bir bakıma kendi içinizdeki sorunları halledip şifalandırmaktan kaynaklı diyebiliriz. Güzel bir enerji var o yüzden. Şimdi özler, affetmek ve gözlemci kartı geldi. Genel olarak değer konusuyla ilgili çalışmalar yapıyor olabilirsiniz. Bazı konularda kendinizi arka plana atıp çocuk üzerine yoğunlaşmış olabilirsiniz bazılarınız. Bazılarınız da değerinizi maskelemek adına ya da kendi kıymetinizi hep böyle arka plana atıp bir maskeyle gezmiş olabilirsiniz. Ne demek? Kendi yeteneğinizi, gücünüzü mütevazilik olarak adlandırılan o tanımla beraber hep bir arka plana atmış olabilirsiniz. Yani birisi size örneğin çok güzelsin ya da çok yakışıklısın dediğinde bunu kabul edememiş olabilirsiniz. Çok görünür olmak istememiş olabilirsiniz. Bunun da en alt sebebi zaten değerlilik duygusu diyebiliriz. Burada artık bunları fark etmeye başladığınız ve bu alanda o maskeyi artık çıkarmak istediğiniz bir sürecin içerisine gireceksiniz diyebiliriz. Umarım burayı anlatabildim. Güzel bir enerji var. Genel olarak huzur var yani. Bugünkü sizin kartlarınızda huzuru ciddi şekilde hissettiriyor. Affetmek, hüzün ve şifacı kartı. Genel olarak bir çalışma, yani spiritüel çalışmalar olabilir, manevi olarak yaptığınız şeyler olabilir, işte kendi inançlarınıza göre yaptığınız şeyler olabilir. Kalp tarafını böyle şifalandırmaya başladığınız bir sürecin içerisindesiniz diyebiliriz aslında. Daha böyle affedici, daha sakin enerjilerde, affedemediklerinizde de özgürleştirdiğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Ciddi bir şifa enerjisi var. Çok güzel bir enerji. Burada artık o enerjilerle beraber hayatınızdaki birçok alanı değiştirip dönüştürme enerjisine doğru geçiş yapıyorsunuz. Gözlemci, tapınak ve mahkeme kartı. Şimdi burada daha çok kendi hayatınıza karşı bir gözlem enerjisinde olabilirsiniz. O mahkemeyi kendiniz için kuruyor olabilirsiniz. Ve o mahkemede karşınıza size zarar verenler, zarar verdiğini düşündüğünüz kişiler, sizi mutsuz eden kişileri karşınıza alarak yüzleşmeler yapıyor olabilirsiniz. Yapmıyorsanız da yapmanız gerektiğini de söylüyor olabilir. Öyle de diyelim. Burada manevi olarak ciddi şekilde sorguladığınız bir sürecin içerisindesiniz kendinizi ve bu durum sizin hayatınızda çok büyük etkiler yaratacak. Gözlemci etkisi. Şimdi İmparatoriçe kartının size hediyeleri neler? Bunu soralım. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin. Bir tane peri mesajı da alalım bugün için. Bir, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Hayat enerjisi geldi.
Mutlu güneş perisi bol miktarda hayat veren enerji getirir. Size ışığınızı tutmanızı ve gölgelerde iyileştirilmesi gereken her şeyi ortaya çıkarmanızı hatırlatır dedi. Çok güzel geldi. Telefonu kenara bırak, hayatına odaklan, kendini şımart, hareket et, doğada kal, uçan kuşları izle, su iç, dua et, istersen ağla, istersen gül, istersen bağır, nasıl istersen öyle giyin, nasıl istersen öyle konuş. Sınırlarını belirle, önceliği kendine ver, manzarayı hep en önde izle. Şimdi bir seçen arkadaşlarım. Kader çarkı. Kaderinizde çok iyi bir değişim ve dönüşümün içerisinde olduğunuzu söyleyebiliriz. Burada artık ciddi şekilde örneğin A noktasındaysanız B noktasına geçtiğiniz bir sürecin içerisinde olacaksınız. Çok kısa bir sürecin içerisinde bolluğun, bereketin arttığı, kendi gücünüzün farkına vardığınız bir süreç geliyor. Değişim var. Yüksek ve fazla. Konuşmadım. 2'yi seçen arkadaşlarım, değnek altılısı. Zafer çok yakınladı. Değnek altılısı bize kazançlardan bahseder. Yaşadığımız olaylardaki, durumlardaki o çıkamam ben bu alandan, ben burayı başaramam dediğimiz durumların içerisinden zaferle çıkmaktan bahseder. Bir süredir verdiğiniz bir savaş varsa kendinizle ilgili olabilir, aileyle ilgili olabilir, parayla ilgili olabilir, işle ilgili olabilir. Buradan zaferle çıkacağınızı size söylüyor. Güzel geldi. Evet. 3 seçen arkadaşlarım, şimdi 2 şekilde söyleyeceğim. Hangisi sizin içinize siniyorsa onu alın. Birinci durum, hangisi uyuyorsa aynı zamanda. Çünkü herkes uyumayacak. Birinci durum, aziz kart evli bir erkekten bahseder. Şimdi bu kişi eşiniz olabilir. Ya da partneriniz olabilir. Üçlü bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Bu kişiyle ilgili artık daha kendinizi güçlü hissettiğiniz bir sürecin içerisinde olacaksınız. Bolluğu, bereketi hissettiğiniz bir sürecin içerisinde olacaksınız. Burada Aziz'in gözünden imparatorça olacağınız bir süreç size geliyor olabilir. Farklı bir durum olarak da ikinci durumda Aziz kartı toplumsal konulardan, durumlardan, normlardan bahseder bize. Burada biraz daha böyle artık toplumun gözünde daha üste çıktığınız, toplumda çok değer gördüğünüz ve kıymetinizin, değerinin anlandığı bir sürece doğru giriyorsunuz diyebiliriz. Güzel geldi. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.